Kaç motor abi? Azam bu arabaları çekeceğimiz direkt seninkini çeksek hepsini çekmiş oluyoruz zaten. Olsun, çekeriz abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bizlerin konu Kia Profic GT 2013 Trabzon'da tek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bizlerin konu Kia Profic GT 2013 Trabzon'da tek. Şu anda tek, yani böyle bir yıl öncesine kadar 2 tane vardı. Hatta 2013'te bir tane daha varmış. Ama şu anda bildiğim kadarıyla tek bende var. Onu inceleyeceğiz işte. Araç benim aracım. Yanımdaki arkadaşım bir kardeşim Muhammed, o da Adaş zonlarında. Bugün yorumculuğu ona vereceğim, yani rolleri değişeceğiz. Direkt Muhammed, ben sana vereyim. Kısaca kendini tanıt ya, şey yapma. Merhaba arkadaşlar. Muhammed Aksu ben. Arkadaşın aracı videosuna katıldım. Kendi aracını tanıtacak bugün. Aynen, aslında Rolleri değiştik abi bir biraz nevi. ortada tut ki daha para kazanmaya başlamadık ondan ötürü. Muhammed sıçtın az. Mikrofona. Ciddi para amına. Cepten yerik oğlum ha şimdi. Aslında bu arabayı ben Samet'e yaptıracaktım ama Samet kardeşimizin Ankara'da görevi olduğu için gitti. Yoksa onun arabasını amına koymuştum ama ondan ötürü ona yaptıracaktım ben. Yani kısaca arabayı tanıtacağız. Bugün Muhammed'den de rol değişeceğiz. Muhammed'in asıl görevi de burada şey olacak. Arabayı sürerken hissettikleri. Bu arada tabi kendinin de normal dışarıdan bir insan olarak, yani aracın sahibi değil de araba alıcısı olarak dışarıdan gördüğü sorular olursa onları da cevaplayacağım ben. Benim unuttuklarımla yardımcı olacak. Allah razı olsun. Şimdi arabayı tanıtımına geçelim isterseniz. Yani kısaca şöyle başlayalım. Araç 2013 1.6 204 beygir Kia Ceed'in tek kapılısı, kup olarak geçiyor. 265 Nm tork sanırım, yanlış bilmiyorsam. 204 beygirlik bir araba. Dışından ele alırsak, gel istersen bu tarafa Muhammed. Maalesef durum burada. Kamerayı kapatıyorsun bu arada. Aracın tamamen fabrika çıkışı. Yani benim hiçbir ekstrem yok yani şu anda bakınca. Zaten aracı ben 2016'da aldım. 2016 4 5 6 senedir bende. Başından beri de Muhammed şahit, yani neredeyse ondan birlikte aldık. Ondan birlikte de aldık diyebiliriz arabayı. Hiçbir ekstrem olmadı. Aracı aldığımda 78.000 kilometredeydi. Şu anda 126.000 kilometreye kadar yanaştım. Hem Trabzon'un yollarından ötürü sürüşe, şimdi siz şey de diyeceksiniz öndeki videolarda, aman nedir her araba Trabzon'un yollarından sürüşmüş. Nedir buranın sürüşü de yani. Asfalt arabası. Yani asfalt arabası. Yani öyle Evet. basıp sürekli basabileceğin yollara sahip değiliz burada. Yok. Bir de Allah razı olsun, yakıtlar hiç yakmaz. Kilometrede 3 lira falan. Ondan ötürü de fazla sürmüyoruz. Arabanın etrafını dönecek olursak, mercek farlı, kendi küpletli. Bu küpletler fabrika çıkışı sadece prosite özel mi, yoksa diğer sitlerin? Bu arabanın sadece Kia'da bir şeyde kullanıldı bildiğim kadarıyla. Bu 2013'ten sonraki Sportage'ın, yani 13'ten sonra ondan eminim, GT Line'ında aynı, bir de Sorrento'sunda çapraz olarak kullanıldı diye biliyorum. Ama ilk bunda göründü. Bayağı da pahalı yani. Ben aldığımda, yani 2016'dan bahsediyorum, şunlar 7.000 lira falandı. Şu anda Allah bilir ne kadardır. Allah da kaza göstermesin bu arada. Amin. Aracın logosu da Kia'nın yurt dışı logosu, yani biraz spor logosu da geçiyor ama aynı zamanda 2007 Sorrento'da da o logoyu kullandı. Yani sonradan takılma, yani normal aynı diğer arabalardaki gibi Kia yazıyordu. GT yazısı,
ya da bu panjuru manjuru, yani araba komple fabrikadan çıkışlı bir araba. Şerit de aynı şekilde. Şerit sonradan yapılma değil. şerit merit hepsi aynı şekilde Evet. sonradan çıkma şey. Yani benim hiçbir ekstram yok. Jantları 225 40 18. Kendi fabrikanın sunduğu jantlar, yani benimle bir alakası yok. Jantların da kendisi orijinaldir. Onda da bir şey yok. İşte bizim taktığımız zaten kendini belli değil burada uyduruk olarak. Sonradan takma. Evet, GT yazısı. Araba işte yani standart. Marş bir yere Ha, orijinal, Orijinal tamamen fabrika çıkışı. tamamen. Benlik hiçbir şey yok. Ya araba gördün, hiçbir şey benlik değil. Yani ne yaptın desen, camlarını filmledin. Şuraya dandirik bir tane, yani bunların da değişilmesi Bant. lazım. Karartma yani. Bu normalde nikelajdı, ben kararttım. Ama yeniden bir yenilenmesi lazım. Kapısını açarsak rahatsız olduklarımdan biridir. Kapı çok uzun, geniş, yani çok ağır. Keşke şu çıta değil de direkt cam var ya, bu Scirocco Evet, tarzında. Scirocco tarzında cam çıta, yani çıta olmasaydı süper olurdu. Ondan ötürü bir kayıp. Aracın kapısı aşırı derecede büyük. İçinden hemen kısaca burada bahsedelim. İstersen yanaşsana Yunus. Burayı detaylı al. Arabanın içi de orijinal, benlik bir durum yok. Koltuklar rekoro, koltuk ısıtmalı, aynı zamanda burada bel desteği olan modeli. Pahalı koltuklar yani. Fiyatını bilmiyorum ne kadar yani. Google var sonuçta. Eğer bakarsın yazarsın. Rekoronun da bir sürü çeşidi var. Koltuk ısıtması olan, yanları deri, ortası alcantara. Çok güzel yani, detaylara sahip olmuş. Bu Evet. dikiş şeyleri koltukta, kapı şeylerinde hepsi ya hepsi tamamen Kia'nın şaşırtıcı derece 2013'e çıkardığı arabaya sahip yani. Bizlik bir durum değil. bayağı özellikli bir araba o yıla göre. Aynen. Zaten bak burada 2013'ün biraz şeyleri var, bakımsızlığı var. Benim de şeyim var. Burada güneş yanıkları var. Plastik ama bunlar cilayla falan geçiyormuş, yani kalıcı bir şey değil. Araba Scirocco gibi sadece kelebek cam değil, üstü tamamen açılabiliyor. O da çok güzel bir özellik yani. Ben arabayı ilk başta da alırken baktığım arabalardan biri RCZ'ydi. Daha doğrusu biz bu ben ilk araba muhabbetine girerken Peugeot 206 RC ile başladım. Sonra Leon. 207 RC oldu. Le Mans oldu. Leon'a çıktık. Tabii ben bu arabayı alırken bahsettiğim arabalar 22-23 milyardı. Evet. Yani o fiyatlardaydı. Biz dedik işte 40 lira limitim var derken 66 bin liraya 2016'da aldığım arabadır. RCZ'den döndüm. Scirocco'dan döndüm. BCZ o zaman 50 bin lira falandı. O 50 bin civarlardaydı. liraya hatta bir tane Evet. anlaşmıştım. 75 bin lira İstanbul'da. Bir Evet. şey oldu, vazgeçtik. Ama bu videoyu çekmelerinden biri, yakın zamanda arabamı satacağım. Ondan ötürü bir de ben arabaya alırken hiç duymamıştım. Proceed diye bir araba var. Evet. Yani tamamen tesadüfen Kia'ya girdim. Kia'nın böyle bir araba sahibi olduğunu hiç bilmiyordum. Hiç bilgim yoktu. Çünkü Trabzon'da hiç görülmemişti. Aynen. Şu anda yine tek. Tek şu anda yine tek, evet. 2013'te bir gelmiş. Ben hiç farkında değildim ya. Kia araba, bilmediğim araba markası çok nadirdir. Evet. Bir gördüm, bayağı da hoşuma gittim. İnanmadım yani Kia'nın böyle bir arabaya sahip. Recaro, koltuk falan filan. Onlar hikaye zaten. Onlardan hiç Aynen. haberim bile yoktu. Çünkü YouTube'da detaylı bir videosunu anlatan araba yoktu. Bir tane adam vardı. Ya o da arabayı, yani ben de arabanın şimdi komple benim olduğu için övmeyeceğim. Eksikleri var ya, yok değil. Ama detaylı anlatmamıştı. Bir şeyle aldık. Aldığım abi de Erkan abidir. Normal Trabzonlu, İstanbul'da yaşıyor. Çok iyiydi yani. Arada bir yine merhabalaşmamız vardır mesaj olarak. Sağ olsun, çok ilgi alakada gösterdi. Ona da selamlar olsun buradan. Devam ediyorum arabaya. Stopunu, bir farç kaplatmasını, yani çerçevesini ben yaptım. Geri kalan orijinal. Egzozları sadece yani orijinal egzozundan bir milim, yani birkaç milim daha büyük yani. Evet, yani. büyüklük. Ama normal aynı çift egzoz çıkışı. Ben ekstra takmamışım yani, sadece kendisi orijinalini çıkarttım. Biraz daha büyüttüm. İşte son susturucusunu falan çıkardım. Egzoz var arabada kısacası. Prosit yazısını ben yazdım. GT yazısı orijinal. Bagajına gelecek olursak, bak eksiklerinden birini söyleyeyim. Yıpranmadan ötürü geçen de çıktı. Bir kontrol ettirmem lazım. Plastiği aşındı, koptu. Bu duruma geldi. Ya bu da normal mi şey mi bilemem. O biraz göreceli yani. Bir şey de diyemem. Çok dağınık bir insan değilimdir. Kesinlikle böyle yağdan. Asla. Aracı 380 litre bagaj hacmi var. Stepnesi altta. O uyduruk stepneler koyuyorlar ya, 50 kilometrelik. Göre Avrupa standartlarına göre bir millete salak yerine koyulan. Ama bir Kia'ya göre bu yan maplamalar olsun. Çok iyi. Bir spor arabaya göre de içi bayağı geniştir yani. Biz 5 kişi Evet. bindik arabaya. Hiç sıkışma yoktur ki ben koltuğumu arkada çekerim.
Yani senin arkana biraz daha boyu kısa olanlar oturtturduğumuzdan dolayı. Yani bir problem olmuyor. Aldığımda arabanın üzerindeydi. Orijinal değil. Alpine'in sonradan Erkan abinin eklemesidir. Çok da memnunum yani. Tavsiye de ederim. Sebastian da kullanıyor. Arabanın bu kaplamadır. Yani spoiler kendi orijinal ama kaplamadır yani. Bant hatta oradan kopmuştur Anteni kısmı. Anteni normal çubuk antendi, köpek balığına çevrilmiş yani. Ha. O da sonradan takılma. Sonradan. Aynen. Başka arabaya anahtarsız giriş var. Yani yanına geldin mi basarsın yapar girişini yaparsın. Ya da standart 2013'te ama yani 2010 bence araba tarihinde Türkiye'de bir değişim oldu. Yani teknolojiye açıldığı tarih bence 2010. Yani öncesi de var ama bence halka açıldığı yıl 2010 diye görüyorum. benzin kapağı araba kilitliyken Gitti herhalde. Ege Yalan karıştırma. görüntüdeki Ege ya da Ege videoda Yalan. kapanmıyor. Ege Yalan karıştırma mallı. Yani Kia bu sonuçta. Fiyat değil. 51 litre depo hacmi de var. Onu da söyleyeyim şimdi. Aynı şekilde koltuğun açılma şeklini göstereceğim mi Yunus? Ya çok gayet basit bir şekilde Tam yatırdım mı ileri tam geri yatırdım. yapılabiliyor. Arabanın içi geniştir yani. Dar bir araba değil. Spor araba. Şimdi insanlar darmar düşünür. Benim yani Proceed'in darlıktan hiçbir alakası yok. Çok rahat şekilde girişini çıkışını yaparsın yani. Şeyleri kırmızıya çevirdim. Ha bunu da çek istersen. Bak bunlar orijinal değil. Emniyet kemerleri. Ben kendim çevirdim. Arkalara dokunmadım. Sadece görünen kısmı yaptım. Arabanın detaylı içine o zaman giderken daha detaylı anlatırım. Geçiyorum. Yani kısaca Kia Proceed Türkiye'de hak ettiği değeri görmemiş bir araba olarak ben düşünüyorum. Kendi kullanıcı yorumum. Ya bu çok Muhammed olsun, Atanur olsun. Yani etrafımda biz zaten dediğim gibi yani Samet, Atanur, ben hepimiz bir kardeş gibiyiz. Hep de oturduğumuzda araba muhabbeti yaptığımız için bu işe girdik. Ama yani kısaca bunun için yorum yapacak olursak hak ettiği değeri görmedi Türkiye piyasasında. Ya zaten öyle 80-90 tane mi ne var? Hatta belki de o kadar da yoktur. Bunun düşürülmüşü orijinal fabrika çıkışı. Arabanın düşürük falan orijinal, hatta muayeneye getirdim arabaya. Hafif kusur olarak geçti alçaklığı Evet. da adama dedim ki benlik bir durum yok yani bu standart hali. Ben hiç arabaya da düşürmedim yani. Ya ne bileyim yani Kia bunu ne düşünerek yaptığını da bilmiyorum. Tutulmama sebebi Türkiye'de bence Türkiye yollarından kaynaklı. Hayır bence tamamen Kia'ya karşı ön yargı. Yani insanlar bakıyor arabaya. Ya Kia sorunludur ya, problemlidir. Ki insanlar Türkiye'de en çok kullandığı Kia arabası Besta, Ceres, Bongo kamyonet olarak yani ticari olarak görüyor. Daha yeni ama son zamanlarda bir sürü tasarım ödülü aldı. Şeyini de gösterelim. Kaputun içinde gösterelim istersen. İşte yani Alman'ı ayıran farklarından biri amortisör yok. Kısacası yani amortisörü yok. Aslında motoru ben Orada böyle bir şey daha eksik. ne Bir şey eksik bir şey. ne eksik Bunu- oğlum? Ne eksik lan? Şuranın Yok abi öyleydi ben ne yapayım? kaplaması yok. Yok orijinal öyle Ama bu çıkıyor kadar yani. detaya giren yani mühendisse niye buraya Ya koymamış? aslında bence koyulması lazım. Spor Yani araba sonuçta yani. sonuçta Bence içine baktığın yani zaman ay büyük bir eksilerinden özel. biri, eksilerinden biri bence o. Araç turbo GDI olarak geçiyor. Normali aynı şeydeki motorun GDI'yi bizde vardı. Sportage vardı 2011 model. Turbosuzdu. Bir boka yaramazdı. Zaten onun kaputunu açtığımız zaman Ya küçük bir motora Bomboştu. sahipti. Motor Sıcak. kendini gösteren yani. Kia'ya bakınca güzel bence. Doldurmuş yani. Boş dolu değil. dolu yani. Arabada bak Bunun evet. ekstra olarak dump valve var arabada. Yani bu millet blow falan filan para harcayıp sonradan eklediği çuf sesini araba zaten dump valve olduğu için Sebastian sen Buradan koyarsın altına aynen onu da göstereyim. Sen detaylı olarak yani araştırırlar dump valve diye. Normalde bu arabanın burada takılı olarak duruyordu. Bunu çıkardım. Bunu kapattım. Kör tıpa. Artık yani vites geçişlerine ya da gazdan ayağını aldım mı çuf diye spor bir ses çıkıyor. Ya bir zararı yok. Şöyle zararı yok o da. Ben bütün bakımlarını yani taksana hani. Aldıktan sonra bütün bakımlarını Trabzon'un Hasanboşoğlu Kia servisinde yaptım. Oradaki ustabaşı da sağ olsun çok ilgilendi benden. Ben sordum ona bir zararı var mı dedi. Hiçbir zararı yok. Sadece yapalım. Adı nedir? Yazılımını yani bu boru yani dump valve şekilde yapalım diye yaptı.
Hiçbir zararını da görmedim ben. Sadece bir spor ses veriyor. Güzel, insanı tatmin ediyor. Yani arabanın görünümü kendine aşırı derece dikkat çeken bir araba. Bir şaka makinesi de diyebilirim. Şöyle diyebilirim. İnsanlar beklemiyor böyle bir arabadan böyle bir güç. Zaten Selektör yapıp da yani arkana gelip selektör yakıp da uzayan mı dersin, yok böyle bir 5.20'ler 5.25'ler gelip kafa yapmaya çalışıp sonradan göt olmak mı neymiş. Ya denk geldik. Scirocco'nun da yani 1.4 160'lı da gelemiyor bundan. evet. F30 da gelemiyor yani. F30 yine kafa kafaya gidiyor da yani bu biraz da bir adım da önde gidiyor. Ya denenmiş olarak söylüyorum ben bunları. RCZ, MCZ güzel araba, benim çok hoşuma gidiyorlar ama yani dediğim gibi araba biraz şaka makinesi. Ben tamamen stok olarak kullandım. Hiç yüklemeyi düşünmedim. Yazılamada karşıda değilim. Da uğraşamam ben ondan. Araba kendini Trabzon'a tatmin göre ediyor. bayağı bir ideal yani hız şeyine bakacak olursak. Getiriyor yani tatmin ediyor Trabzon'da. Logodan ötürü de Toyota diyen oldu, Lexus diyen oldu, Mazda diyen oldu ama kimse Kia demedi. Kimse Ama Kia Proceed GT bu araba. yetkili servisinde bütün bakımlarını Ben yaptırdın. bütün bakımlarını yetkili En servisini son yaptım. bakımın ne kadar tuttu mesela? En son bakımında ne değiştik? En son bakımda bir mallık yaptım ben. Kaçtım, tamam mı? Ya dedim ki çok para tutar diye. Yetkili servisten kaçtım, dışarıda yaptırdım. Bujilerini değiştim. Gittiler yanlış bujiyi taktılar arabaya. Boşun bujisiydi. Boşun da bu i20'nin iridium. Heh, iridium ama bununki daha farklıymış. Elmas varmış ucunda. İridiumdan biraz daha kalın. Bu yüksek ne dedi bana 18'de mi ne işte ateşliyormuş bujisi. Bu araba 45'te mi ne ateşliyormuş. Tamam, şimdi detaylarını yani detaylarını değil, tam bilgiye de sahip olmadığım için yanlış bilgi vermek istiyorum. Sadece ustanın bana anlattığını söylüyorum. Adı nedir, gittik taktım. Bir hafta uyku uyumum yok. Bak Allah belanı versin, bir hafta uyku uyumadım. Araba giderken kasılıyor, gitmiyor araba. Bir hafta ilk defa böyle bir sorun yaşadım. Tamamen benim kullanıcı hatam, yani arabayla hiçbir alakası yok. En sonunda gittim yetkili servise. Orada da abiden bir fırça yedim, yani sen niye başka yere getirdin arabayı diye. Allah razı olsun, ondan sonra bujilerine gittik, orijinal buji taktık. Ne kadar verdim onlara da? 800 lira. Dışarıda bak. Dışarıda. Evet. Dedik kaçtık yani biz. Akıllıyık ya. Yani koskoca Kia salak. Muhammed akıllı ya. Gittim dışarıda daha uyguna yaptırırım diye 850 liraya buji aldım. Orijinalinden kaçtım. O kadar sıkıntı açtım başıma. Sonradan yapamadık artık yani. Arabanın arkası oldu. Buji aynı Doğan arabaları gibi. Yani 3 takım buji duruyordu arabada. En son işte servise gittim. Dedim ne kadar abi? Artık yani gözümden de çıktı yani. Ne kadar olsa olsun uyuyamayırım yani. Kimseyi de uyutmayırım evde. 850 dediler bana. 750'ye indirim yaptılar bana. 750 orijinal. Bak boş Yetkili değil servis yani. Orijinal. Arabanın üzerindeki bujileri yaptı. Hayatımın en büyük dersini aldım. Daha yetkili servis dışına gitmem. Bakımını da bana, şimdi orayı biraz gizli diye tam kapatırsak anlatayım. Aradığımda bir yüksek meblağda fiyat verdiler. Ama bunlar herhalde servisleri deniyormuşlar diye, yani merkezden indirim yapıyorlar maliyetten falan filan diye gerçek fiyatı demiyormuşlar. Sonradan bana dediler ki işte sen bize sor bir dahakine, yani telefondan arayıp randevu alırken sorma, direkt gel yüz yüze konuşalım, biz sana indirimi yaparız. Yani kısacası arabanın bakımı, o şeyleri siliyorum yani, bujiyi falan filan. Yağ bakımı normal Ya rutin yağ bakımı falan, ki ben en son yağımı da bir Mole Lukumi ne Evet. var ondan aldım, dışarıdan aldım. Yani hepsi 1500'e bağladı. Bence yetkili servis dışında da yaptırmayın. Ya. Eski arabada olsa yetkili servis, en azından adamlar sahip çıkar. Karşında bir şey de buluyorsun. Tamam. Ben büyük sanayide gezmediğim yeri kalmadı. Artık yani herkesin önerdiği adam bana dedi ki sen git servise. Oğlum boş ver dedi. Biz bunu Bizim beceremeyeceğiz. yiyeceğiniz bok değil bu dedi. Sen git servise, uğraştırma bizle. Sen de uğraşma. Gittim. 2 tane bobin değişti. Bobinleri de bir tanesi 750 liraydı yani. 2 tanesi 1,5 milyardı. 1500 lira diyelim, eski parayla konuşmayalım. Onları değişti. Arabamda başka 78 bin kilometreden başka hiçbir sorun yaşamadım. 78 bin, 84 binde baskı baltasını değiştim. 2017'de değişmiştim. Ona da verdiğim fiyat 2500 liraydı. Şu anda daha pahalıdır büyük ihtimal. Geri kalan her şey sadece yağına, bakımına, suyunu ben koymadım. Onlar yaptı yani. Bakımına. Hatta yeri geldi ben yıllık bakımı da oldu. Arabanın kilometre bakımı da olmadı. Yıllık bakımı da oldu. Onu yaptım. Hiçbir sorun çıkarmadı. Yani eğer bu arabayı düşünecekler varsa ya Kia'dır, risk alamayın falan filan tarzına değil.
Ben kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Gözü kapalı binebilirler. Parça muhabbet de uygun yani, öyle pahalı da değil. Ucuz ya, ben kesinlikle tavsiye edebileceğim bir araba. Motor içinde detayları zaten giderken yolda konuşuruz. İçine girelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi arabanın içini kısaca tanıtayım isterseniz ben. Torpido. Yok, kısaca şöyle diyeyim. Burada koltuk ısıtmalarımız var. Zaten dijital gösterge. Şunu da göstereyim isterseniz ya. Bunu vites topuzu spor, güzel yapılmış bir vites topuzu. Kip bir aynı bilardo topu gibi yapılmış. Elektronik. El freni. Burada ayarlanabilir ileri geri olarak kolçak. İçinde derin ama dolu. Bayağı derin. Bayağı derindir yalnız Evet. ya. Bura var ya, böyle boşaltılmayı diye boşaltamam. Ha, bir de kronik sorunlarından biri, bak bu Sit'te de var. Bu mandal kırılıyor. Benimki de kırıldı Bu ama ilk zamanlar kırıldı sanki. ilk zamanlar değil la, böyle 2 sene sonra falan kırıldı Ha, o ama kadar bu gitmiş bilgisayar mi? var ya, 3D bilgisayar, ondan yazılan yapılıyormuş. Evet. Parça olarak da satılıyor, uğraşmadım ben. Bura kapanıp Kapaklı. açılabilir. Aynen. Kendi USB'si, AUX'u var. Bunu biz Orada. taktık. Bu arkadaki basın elden ayrılanması bu şeyi kapatıyor. Park sensörünü kapatıyor. Koltuk ısıtması. En önemli tuş ESP kapat. Evet. Gösterge zaten, torpidosu çok güzel benim görüşümce. Muhammed de yani Yani diyorsa biraz şoföre dönük. tamamen yani Detayları falan parlak siyah olması ayrı bir güzel. piyano blok. Teyp orijinal değil sanırım. Teybi normal tuşlu teyipti. Sonradan değişme. Yani double ekranı ben koydum. Geri vitesi kamerası buradaydı. Bunu yaptıktan sonra yani direkt buraya aldırdık ama aynı akıllı Yine orada. şeyi var. Evet. Gözlük şeyi var. Açıl camla işte üst lambalar. Sunroof Sunroof'u düğmesi. aç kapa. Bu Kontağı açıldığı bu zaman. perdeyi açıp kapatıyor. Bu direkt camı kaldırıyor. Evet. Burada yani bak, şu mesela güzel bir özellik bence. Işık her arabada yok. Genel Aynen. de yok yani. Aynı şekilde buralar bez, yani yumuşak bez dokuyor. Evet. Şeyle bez. Hatta lamba burada da Aynı var. şekilde abi, yağmurun eseridir bu arada, benden bir alakası yok. O arabayı ilk Onu da aldığında diyeyim, koymuş. Evet. Hatırlıyorum onu. En büyük kasko yok Mustafa. Kasko yok. Mustafa. Kaskoları artık fiyatlar uçtuğundan Yok yok, o göre. işi geç. Ben arabayı ilk aldığımda 4000 liraydı kaskosu. Ha, şimdi olmuş 12.000 lira falan. Allah büyüktür. Gerek yok. Zaten satacağız. Bu benim tamamen takmış olduğum bir aç kapı, AliExpress'ten aldım 20 Euro liraya. mu? Siz de alabilirsiniz. Benim hoşuma gitti diye aldım. Ama güzel yani, detay olarak şık bir görüntü Yani, vermiş yani. aynen. Start Bunu stop'u kapattığın var. zaman kontağı bulabiliyorlar mı? Salak değil herhalde, yani gözü görüyor alttan. Start stop'unu aç Muhammed, kontağını istersen. Start stop yani şey yok bunda. Yani start stop başlatma var. Evet. De öyle durdum mu debriyajı stop ediyor ya da, o farklı bir şey mi bilmiyorum ben Bir de. kere bastığımız zaman teyip açılıyor sanırım. Aynen. Sadece. Şey yapıyor. Ee, Bir daha basınca kontak açılıyor. Zaten karşılama var. Gösteriyi karşılama. Aynı zamanda çift kademe hayalet ekran var. Bu da güzel bir özellik. 2013 model araba. Kia'da özellikle yani. İnsanlar beklemez. Kendi Evet. analog olarak var. Dijital olarak var. Bu spor modu. Bir tarafta tork, bir tarafta turboyu gösteriyor. Yakıtımız her zaman böyle olmaz. Benim için bu full'dür. Yani bizi Bence de genelde bu arabanın onu da söyleyeyim. yakıtlanması her zaman yandığı için şaşırıyoruz. Deri direksiyon ama zamanla buralar Dikişleri soyuldu. falan, yan tarafları yani komple bayağı özen gösterilmiş, Gösterilmiş yani yani, arabaya. kafadan Evet. sağma yapılma bir araba değil, onu Direksiyona söyleyeyim. baktığın zaman bayağı bir özellikli. Aşağı Her inip şey kalkıp elinin altında. Ha, yani özel klasik direksiyon, aşağı iniyor kalkıyor, kendine çekiyor öyle. Evet. Ayarlanabilirler. Muhammed hayda buradan kaldık yolun ortasında. Evet. Yola çıkalım. Muhammed de sürüş deneyimini anlatsın şimdi. Ben direkt Muhammed'e verdim ki kendi arabam olduğunda da Samet'im adaletsizlik olmasın. Çünkü arabasını bayağı gerdik. Yani bu yollarda yavaş gitmek gerekiyor. Ya Bu arabanın tarz- alçaklığından her yere girdim ben. Kendi köyüme de çıktım. Yani bana hiç bu orijinal alçaklığı hiçbir sorun çıkarttırmadı. Rahat rahat her yere gidebiliyorum ama tabi bir yaylaya çıkamazdık. Trabzon'da yaşayıp da yaylaya çıkmayasında hiçbir alaka, anlamı yok arabanın. Bence de. O yüzden yakın zamanda jipe geçiş yapacağım. İnşallah. Elimden çıkmadan bir tanıtımını çekmek istedim. Sağ olsun kardeşlerim de yalnız bırakmadı. Geldiler, yardım ettiler. Yani O yüzden- sürüş olarak söyleyebileceğim, direksiyonu çok hafif. Bizim şu ana kadar sürdüğümüz arabalara göre. Süspansiyonu serttir. Spor olduğu için yani. Yolda her şeyi hissedersin.
Arabanın şu an içinde bir ses alınabiliyor. Lastik sesi diye. Tamamen o benim lastiklerimden ötürü geliyor. Bir ön arka yapmam lazım. Diğer türlü sesi de nasıl ne derler ona Yunus? Ne? İzolasyonu yani ses izolasyonu iyidir öyle dışarıdan ses koymaz yani arabaya. Evet. Yani zaten daha önceden beri bindiğimiz araç. Yani spor olmasına rağmen Trabzon yollarının bozukluğun olmasına rağmen önle alakalı hiçbir problem çıkarmadı bana. Yok takosmuş, aksmış, kesinlikle öyle problemim olmadı. Şurada atlamış olduğum bir iki özellik var onu da söyleyeyim. Şurada far ayar yukarı aşağı var. Burada bir tane daha tuş var. Göstergenin ışığını ayarlıyor. Yani parlaklığını ayarlıyorsun. Burada tuş var. Yan aynaları yukarı kaldırıyor. Aynı zamanda arabayı zaten kilitleyince kendi kalkıyor. Arabanın yan ayna ayarlaması her şey de burada. Onu da söyleyeyim. Çıksın bizden. Hız sabitleme burada. Bir de ben kameraya geçmişken bazı şeyleri söyleyeyim. Abi kolları sevmiyorum ben. Bak, bir şikayetlerinden biri de o. Kollar bence kötü. Spor olarak olabilirdi. Evet. Tamam geçiyorum. Arkadan uyarayım köpekler. Pardon reji uyardı bizi. Bir abone kapatacaksın ESP'yi. Girdin yola. Selamünaleyküm. Biraz da seri vites attım mı? Daha tatmin ediyor insanı. Anlatacaklarım bu kadar. Muhammed sen soruyorsan araca kaç yani 10 üzerinden kaç puan verirsin? Ben dediğim gibi bir ağırlığından fiyatını kısarım. Bir de o söylediğim şey vardı. 6. viteste 3000 devirde 110 muhabbetinden fiyatını kısarım. Yani sayısını kısarım. 10 üzerinden 9 veririm. İşte bugün de Kia Proceed'i, bugün bizde de Kia Proceed GT elimizden geldiğinde naçizane Muhammed de sağ olsun vaktini ayırdı. Atanur da sağ olsun vaktini ayırdı. İncelemiş bulunduk nacizane bilgimizde. 6 yıllık deneyimle diyeyim. 10 üzerinden 9 verdim. Daha yeni videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi elinde sizin de aracınız vardır. Biz araba markası ayırt etmiyoruz. Yok spor arabaymış, yok oymuş. Spor araba var diye inceledim yani. Bir de duyulmamıştı araba. Ben ondan çok incelemek istiyordum bunu. Farklı bir arabanız olur yani. A'dan Z'ye. Yok nesli tükenmiş, nadirmiş falanmış. Benim için fark etmez. Dersin kardeşim gel ben de birkaç deneyimim oldu bu araba üzerinde. İncelemesini çekmek ister misin gibisinden sorarsan seve seve kabul ederiz. Yorumlarınıza, görüşlerinizi bekliyoruz. Çünkü sizin eleştirileriniz bizi daha çok ileri getirecektir. Yalvarmayacağım kimseye abone ol diye. Olursan olursan, olmasın olmasın tamamen eğlence amaçlı açtığımız bir YouTube kanalıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esenlikle kalın.